Antik Mısır medeniyeti, piramitleri ve mumyalarıyla insanların her zaman ilgisini üzerine çekmiş gizemli bir uygarlıktır. Hiç şüphesiz tarihin en unutulmaz toplumu olan Antik Mısır, firavunlar tarafından yönetiliyordu. Milattan önce 1332-1323 yılları arasında hüküm süren Tutankamun bu firavunlardan birisiydi. Bu videoda Tutankamun'un mezarının ve mumyasının bulunuşuyla birlikte meydana gelen ölümlerden ve ilgi çekici lanetinden bahsedeceğim. Ünlü firavun Tutankamun ve lanetini anlatmaya başlamadan önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilir, bu ve benzeri videoların devamından haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Milattan önce kurulmuş olan Antik Mısır, bugünkü Mısır'ın topraklarında hüküm sürüyordu. Zamanının çok ilerisinde olan bir uygarlıktı. Bu uygarlık firavunlar tarafından yönetiliyordu. Tutankamun da Antik Mısır'ı yöneten firavunlardan birisiydi. Mısır hanedanının 18. firavunuydu. Günümüzde adı çok duyulan bir firavun olmasına karşılık aslında Mısır tarihinin önemli hükümdarları arasında yer almıyordu. Dünya üzerinde kısacık bir hayat sürmüştü. Öldüğünde sadece 19 yaşındaydı. Bu kadar genç yaşta ölmesine karşılık adını yüzyıllar boyunca duyurarak ölümsüzleştirmişti. Peki neydi onun adını ölümsüz yapan? Önemli bir lider olmaması ve gencecik yaşta ölmesine karşılık bu firavun günümüzün en popüler firavunlarından biri olmayı nasıl başardı? Aslında Tutankamun'u bu kadar ünlü yapan 1922 yılında Krallar Vadisi'ndeki mezarlığının keşfedilmesidir. Tutankamun'un mezarı keşfedildiğinde mezar hiç soyulmamış ve hazinesi yerli yerinde duruyordu. Yani firavunun mezarı yapıldıktan ve firavun mumyalandıktan sonra geçen binlerce yıl boyunca kimse burayı keşfetmemişti. Mezar olduğu gibi duruyordu. Bununla birlikte mezarın açılmasıyla birlikte ortaya çıkacak lanet dedikoduları da Tutankamun'u diğer firavunlardan ayıran en önemli özellikti. Howard Carter İngiliz arkeolog ve Mısır bilimcisidir. Bu adam 1 Kasım 1922 günü Krallar Vadisi'nde hiç kazılmamış bir alan keşfeder ve şaşırtıcı bir şekilde bunun bir giriş olduğunu fark eder. Keşfinden günler sonra 26 Kasım'da kızı Lady Evely ile birlikte içeri girmeyi başaran İngiliz arkeolog gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşırır. 3000 yıl öncesinden kalma binlerce altın, mücevher ve eser mezarda bir aradadır. Yaptığı keşifte Firavun Tutankamun'un mezarını bulduğunu anlar. Firavun'un mumyası olduğu gibi altın sandukanın yanında paha biçilmez hazineler ile birlikte durmaktadır. Belli ki Howard Carter'dan önce kimse buraya ayak basmamıştır. Binlerce yıldır dokunulmamış olan bu mezar ve içerisinde bulunanlar Mısır'da yapılan en önemli keşifler arasında yer almaktadır. Howard Carter, Mısır'ın Luxor kentindeki ünlü Krallar Vadisi'nde Firavun Tutankamun'un mezarını keşfetmesiyle ün kazanmıştır. Ün kazanmasıyla birlikte bahsedilen lanet de gerçekleşmeye başlamıştır. Öyle ki Tutankamun'un mezarını keşfeden ve açan bu İngiliz arkeolog Mısır'dan çok uzakta ölmüştür. Ve ünlü olmasına rağmen cenazesine sadece kızı Lady Evely katılmıştır. Tutankamun öldüğünde sadece 19 yaşındaydı ve bu kadar genç yaşta neden öldüğü halen bilinmemektedir. Firavun'un ölümünün sebebi üzerine çok sayıda araştırma yapılmış ve tahminler yürütülmüştür. Yapılan tahminler arasında en yakın danışmanları tarafından suikasta uğraması, bir savaş arabası kazası ya da sıtma gibi bir hastalıktan dolayı ölmüş olabileceği vardır. Tutankamun öldüğünde birkaç kırık kaburgaya sahipti ve kalbi mumyalanmamıştı. Bu yüzden yapılan bir tahmin, av sırasında bir su aygırı saldırısına uğradığı ve göğsüne ezici darbeler alarak ölmüş olabileceği yönündedir. Mumyanın kötü durumu ve iyi korunamamış olması nedeniyle bilim insanları kralın ölümüne neden olan olayın ne olduğunu kesin olarak bilmemektedir. Açıkçası Tutankamun'un nasıl öldüğü bilinmemektedir. Tek bilinen bir anda ve esrarengiz bir şekilde ölmesidir. İngiliz arkeolog Howard Carter yaptığı keşif sırasında yanında bir tane kanarya getirmişti.
İnsanlar kuşun iyi şans ve uğur getireceğine inanmıştı. Tutankamon'un mezarının keşfedilmesiyle birlikte Carter'ın uğurlu ve iyi şans getireceği düşünülen kanaryası nereden geldiği belli olmayan bir kobra yılanı tarafından öldürüldü ve yendi. Kobra yılanı Antik Mısır'da hükümdarlarının simgesi olarak kabul edilir. Kuşun kobra yılanı tarafından yenmesi ise hiç normal bir durum değildi. O an kimse farkında olmasa bile Tutankamon'un laneti gerçekleşmeye başlamıştı. İngiliz Lordu Carnarvon, Carter'a Mısır'da kazı ve araştırma yapabilmesi için finansal destek sağlıyordu. Bir nevi Tutankamon'un mezarının bulunmasına neden olanlardan biri de bu zengin adamdı. Mezarın bulunmasından birkaç hafta sonra finansal destek sağlayan Carnarvon'un sağlık durumu kötüye gitmeye başladı. Kan zehirlenmesi olduğu açıklanan Lord kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Eş zamanlı olarak Lord'un köpeği Susie'nin de ulumaya başladığı ve öldüğü söylendi. Lord'un ölümüyle birlikte lanet dedikoduları da şiddetlenmiştir. Firavun'un lanetli olduğunun dedikodularının yayılmasının en temel nedenlerinden biri mezarındaki hieroglif yazısıydı. Binlerce önce yazılmış bu yazıda şöyle diyordu: Firavun'un mezarına her kim dokunursa ölümün kanatları onu saracaktır. Burayı keşfeden Howard Carter ve onu finanse eden İngiliz Lordu Carnarvon'un ölümlerine bakacak olursak işin içinde tuhaflıkların olduğunu fark edebiliriz. Tutankamon'un laneti sadece bu iki adam üzerinde olmamıştır. Amerikalı milyarder George J. Gould mezarı ziyaret etmek istemiştir. Ziyaretini gerçekleştirdiği gün esrarengiz bir şekilde aniden ateşlenerek ölmüştür. A.C. Mays ise arkeolog Carter'ın yardımcılarından birisiydi. O da ateş nöbetine tutulunca bu işi bırakmıştı. Bıraksa da ölümden kurtulamadı ve 1928'de hayatını kaybetti. Richard Bethel ise arkeolog Carter'ın diğer bir yardımcısıydı. Bu adam 45 yaşında kan dolaşımı yetersizliğinden öldü. Radyolojist Archibald Reid, Tutankamon'un kaç yaşında olduğunu bulmak istemiştir. Bunun için X ışınları ile mumyada incelemeler yapmıştır. O da incelemeleri yapıp İngiltere'ye döndükten kısa bir süre sonra ölmüştür. Carter'a finansal destek sağlayan Lord Carnarvon'un arkadaşı da cenazeye katılmak için Mısır'a gelmişti. O da Firavun'un mezarını görmek istemesi sonucunda mezara bakmaya gitti. 12 saat sonra yüksek ateşten dolayı öldü. Bu ve benzeri ölümlerin ardından mezarda zehir üreten bir tür bakterinin olabileceği iddia edildi. Ancak bu hiçbir zaman kanıtlanamadı. Her nasıl oluyorsa Tutankamon'un mezarına giden ya da mezarının bulunması, açılması ya da araştırılması ile ilgilenen insanlar hastalanıyor, ne olduğu anlaşılmadan bir anda ölüveriyordu. Belli ki Tutankamon'un laneti onlara da geçiyordu. Bütün bu olaylar bir tesadüf zinciri miydi? Yoksa gerçekten bir lanet var mıydı? Her ne olursa olsun bu kadar ölüm Tutankamon'un lanet dedikodularını arttırmış ve dünya genelinde bu firavunu ve mezarını duymayan kalmamıştır. Hiç şüphesiz Tutankamon'un lanet dedikoduları insanların bu mezara olan ilgisini arttırmıştır. Tutankamon'un mezar kalıntıları 1972 yılında Londra'da ve daha sonra da Amerika'da sergilenmiştir. Bu süre zarfında gizemli ölümler devam etmiştir. Mısır Eski Eserler Bölümü Müdürü Doktor Gamaleddin Mehres bütün bu gizemli ölümlerin insanları tedirgin edebileceğini ancak lanete kesinlikle inanılmaması gerektiğini söylemiştir. Mehres bu sözlerinin üzerinden 4 hafta geçtikten sonra 52 yaşında hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu olayların üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu gizemli mezar hala birçok soruyu bünyesinde barındırmaktadır. Gizemini ilk günkü gibi korumaktadır. Bugün Tutankamon'un mezarı Krallar Vadisi'nde yer almaktadır. Tutankamon'un mumyası haricinde mezardan çıkarılanlar Kahire Müzesi'nde sergilenmektedir.